merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nihal Özsoy. Bugün sizlerle bu sevimli şaşkın kurbağa anahtarlığımızı öreceğiz. Şaşkın kurbağa anahtarlığımızın boyu 11 santim. Şu şekilde anahtarlık aparatı da bulunuyor. Dilerseniz elinize takıp bu şekilde de rahatlıkla dolaştırabilirsiniz. Hemen şu şekilde içerisinden rahatlıkla çıkartabiliyoruz ve kapımızı rahatlıkla açabiliriz. Daha sonra elinizde taşımak istemiyorsanız bu şekilde anahtarımızı içerisine yerleştirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz renk renk şaşkın kurbağa anahtarlıklar da yapabilirsiniz. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kullandığım malzemeler, ben ip olarak Peria Baby Soft'u kullandım. İnce bir pamuklu iplik tercih ettim. Siz dilerseniz istediğiniz kalınlıkta da pamuklu iplik kullanabilirsiniz. Peria Baby Soft 50 gramı 140 metre. 8 milim kilitli göz kullandım. 2 milim yün tığı kullandım. Ve çok az da boncuk silikon elyaf kullandım. Onu da anahtarlık aparatımızın top kısmını yaparken içerisine doldurdum. Şaşkın kurbağa anahtarlığımızı yapmaya ilk olarak göz yumamızdan başlayacağız. Beyaz ipimizi aldık. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarım için sihirli halkamızı birlikte oluşturalım. İşaret parmağımızla ipimizi tutuyoruz. Ve daha sonra kıvırıyoruz. Altta çapraz bir görüntü elde etmiş olduk. Onu da baş parmağımızla tutuyoruz. Ve daha sonra tığımızı halkamızın içerisinden geçirdik. Ve daha sonra tığımızın üzerine ipimizi alıp halkadan çıkartıyoruz. Daha sonra tekrardan tığımızın üzerine ipimizi alıp çıkartıyoruz. Ve böylelikle sihirli halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi içerisine 6 adet sık iğne yapalım. 6 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Ve altta kalan ipimizi çekiyoruz. Ve böylelikle sihirli halkamızı kapattık. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. En baştaki ilmeğimizin içerisinden tığımızı geçirdik. Ve daha sonra tığımızın üzerine ipimizi alıp ilmeğimizden çıkartıyoruz. Ve tığımızın üzerindeki ilmekten de çıkartıyoruz. Ve böylelikle ilmek kaydırma yöntemiyle de birleştirmiş olduk. Şimdi dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve böylelikle göz yamamızı tamamlamış olduk. Aynı göz yamamızdan bir tane daha örelim. Gözlerimizi de içerisine geçirelim ve göz yamalarımızı bekletelim. Şimdi ayağımızı yapmaya başlayacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapalım. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapacağız. Bir sık iğnemizi ördük ve daha sonra yanındaki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Ve böylelikle arttırma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bir sık iğne örüp bir arttırma işlemini tekrarlayalım ve sıra sonunda 9 sık iğneye ulaşacağız. Şimdi 3. ve 5. sıralar dahil olmak üzere hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 3 sıra boyunca 9 sık iğne örüyoruz. 3 sıra boyunca 9 sık iğnemizi ördük. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Ve böylelikle ayağımızı tamamlamış olduk. Aynı ayağımızdan bir tane daha örelim. Diğer ayağımızı da ördük ve ipimizi kesmedik. Şimdi gövdemize başlayacağız. Gövdemizin birinci sırasında 9 tane zincir çekiyoruz. 9 tane zincirimizi çektik. Şimdi diğer ayağımızı alıyoruz. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi 9 sık iğne birinci bacağımızdan örüyoruz. 9 sık iğne birinci bacağımızdan ördük. Şimdi zincirimizin üstüne geldik. Zincirimizin üstünden de 9 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi ikinci bacağımıza geldik. İkinci bacağımızdan da 9 sık iğne örüyoruz. Şimdi tekrardan zincirimizin üstüne geldik. Ve zincirimizin üstünden de 9 sık iğne örüyoruz. Zincirimizin üzerinden de 9 sık iğne ördük ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Birinci sıramızın sonunda 36 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. Bir sık iğne örüyoruz ve işaretleyicimizi oraya yerleştiriyoruz. Bu işaretleyicimizin burada olmasına dikkat edelim. Çünkü benimle birlikte aynı şekilde yapan arkadaşlarım ağız kısmını koyarken zorluk olmasın diye. Şimdi ikinci sıramızda hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 36 sık iğne örüyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık ve sıramızın sonuna geldik.
Şimdi 3. sıramızda renk değişikliği yapacağız ve yeşil ipimize geçeceğiz. Son sık iğnemizi söküyoruz ve daha sonra tekrardan ipimizi tığımıza geçiriyoruz. İlmeğimizin içerisine tığımızı batıp sarı ipimizi tığımızın üzerine alıp çıkartıyoruz. Ve daha sonra tığımızın üzerinde 2 ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Tığımızın üzerine yeşil ipimizi dolayıp 2 ilmeğimizin arasından yeşil ipimizi çıkartıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Ve daha sonra artık sıramızı örmeye başlayabiliriz. 3. sıramızda da hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 36 sık iğne örüyoruz. 3. sıramızı da tamamladık ve renk değişikliği yaptığımız arkadaki iplerimizi bağlamayı unutmuyoruz. 4. ve 13. sıralar dahil olmak üzere 10 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 36 sık iğne öreceğiz. Şimdi sıramıza birlikte başlayalım. Çektiğimiz zincirin üzerine batmıyoruz. Yanındaki ilmeğin üzerine batarak sıramıza başlıyoruz. Şimdi hep birlikte 10 sıra boyunca 36 sık iğnemizi örelim. Şimdi 14. sıramızda artık ağzımızı yerleştireceğiz. Şimdi 8 tane sık iğne örüyoruz. 8 sık iğnemizi ördük. Hemen bakın arkadaşlar, ayağımızın tam ortasından hizaladığımızda tam ayağımızın ortasına gelmiş olduk. Şimdi 13 tane zincir çekeceğiz. 13 tane zincirimizi çektik. Hemen aşağıdan da 13 ilmek sayıyoruz. Ve 14. ilmeğimize sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Hemen bakın arkadaşlar, diğer ağzımızın yeri de diğer ayağımızın tam orta hizasına gelmiş oldu. Şimdi bu yaptığımız sık iğneyi de sayarak 15 tane sık iğne yapmış olacağız. 15. sıramızda 8 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi zincirimizin üzerine geldik ve zincirimizin üzerinden de sık iğne yapmaya devam ediyoruz. 13 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 15 tane sık iğnemizi de yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve sıramızın sonunda da 36 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 15. sıramızı da tamamladık ve böyle bir ağız görüntüsü elde etmiş olduk. Şimdi 16. ve 24. sıralar dahil olmak üzere 9 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 9 sıra boyunca 36 sık iğne örüyoruz. Şimdi gözlerimizi yerleştireceğiz. Ağzımıza başladığımız yerden 1, 2, 3, 4 ve 5. sıralar arasına 3 ilmek boşlukla kilitli gözlerimizi yerleştiriyoruz. Bu kalan iplerimizi de tığ yardımıyla yanından içeri alarak bağlıyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Kilitli gözümüzün arkasını takıyoruz. Şimdi gövdemizi tamamlamadan önce ağız kısmımızın kırmızı şeridini yapacağız ve bir zincir çekiyoruz ve daha sonra ağzımızın herhangi bir yerinden batıp sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tüm ağzımızın çevresini dolaşarak sık iğne yapmaya devam edeceğiz ve toplamda 28 tane sık iğne yapmış olacağız. Şimdi aynı şekilde hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 2 sıra daha 28 sık iğne örüyoruz. Şimdi ilmek kaydırıp ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Ve böylelikle ağzımızı tamamlamış olduk. Bu ipimizi de içeriden yürüterek arkaya gizleyebiliriz. Ağzımızı da kıvırıyoruz. Dilerseniz yanlardan, iç kısımlardan da sabitleyebilirsiniz. Şimdi gövdemizi örmeye devam edebiliriz. 25. sıramızda 4 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapacağız. 4 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi yanındaki ilmeğin ön ilmeğini tığımıza alıyoruz. Ve daha sonra diğer yanındaki ilmeğin de ön ilmeğini tığımıza alıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıp 2 ilmeğin arasından çıkartıyoruz. Şimdi tekrardan tığımızın üzerine ipimizi alıp 2 ilmeğimizden çıkartıyoruz. Ve böylelikle azaltma işlemimizi de yapmış olduk. Şimdi azaltma işlemlerine devam edelim. Ve sıramızın sonunda 30 sık iğne elde etmiş olacağız. 26. sıramızda 3 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 27. sıramızda 2 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız.
28. sıramızda bir sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Ve sıra sonumuzda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. 29. sıramızda 6 tane azaltma işlemi yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi kesiyoruz. Bu kalan ipimizi de iğne yardımıyla iç kısma alıyoruz. Şimdi kolumuzu yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci ve 6. sıralar dahil olmak üzere hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 5 sıra boyunca 6 sık iğne örüyoruz. Şimdi kolumuzu ikiye katlıyoruz ve tığ yardımıyla ilmekleri karşılıklı alarak sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Ve dikiş için uzun bir ip bırakıp kesiyoruz. Ve böylelikle kolumuz da tamamlanmış oldu. Aynı kolumuzdan bir adet daha örelim. Şimdi anahtarlık aparatımızı yapacağız. Turuncu ipimizi aldık. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. Şimdi 4. ve 6. sıralar dahil olmak üzere hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 3 sıra boyunca 18 sık iğne örüyoruz. Şimdi 7. sırada bir sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapıyoruz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. 8. sıramızda 6 azaltma yapıyoruz. Ve sıra sonunda 6 sık iğneye ulaşmış olacağız. Artık bu sıramızın sonunda içerisini doldurma işlemini yapabiliriz. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve daha sonra 70 tane zincir çekiyoruz. Şimdi hemen yanındaki ilmeğin içerisine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve daha sonra biraz uzun ip bırakıp kesiyoruz. İğne yardımıyla kalan yerimizi de kapattık. Ve anahtarlık aparatımızı da tamamlamış olduk. Hemen ağzımızın bir sıra altına yana gelecek şekilde sabitleyip dikiyoruz. Şimdi tığımızı alıyoruz ve anahtarlığımızın ağzından geçirip zincir çektiğimiz uç kısmı içerisinden çıkartıyoruz. Anahtarlık aparatımızı içeri yerleştirdik. Şimdi anahtarımızı birlikte takalım. İpimizi anahtarımızın deliğinden geçiriyoruz. Ve daha sonra çekiyoruz. Anahtarımızın uç kısmından geçirip ve böylelikle anahtarımızı da yerleştirmiş olduk. Hemen içeriye de saklayalım. Ve bu şekilde şaşkın kurbağa anahtarlığımızı da tamamlamış olduk. Siz de renk renk şaşkın kurbağa anahtarlıklar yapabilirsiniz. Benimle birlikte buraya kadar severek gördüyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa yorumlar kısmına da yazarsanız size geri dönüş sağlayacağız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.